Herkese merhabalar, ben Mergen Satranç Merkezi'nden Serkan Soysal. Bu bölümde yakın zamanda inanılmaz popüler hale gelen The Queen's Gambit dizisinin final maçını elimden geldiğince yorumlayacağım. Ben de bunu körleme olarak yapacağım, diğer videolardan farklı olarak. Bakalım 53 hamle boyunca körleme unutmadan, karıştırmadan maçı analiz etmeyi başarabilecek miyim? Maçın önemli anlarını elbette beraber konuşacağız, yorumlayacağız. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Evet, The Queen's Gambit yanılmıyorsam 23 Ekim'de ilk defa vizyona girdi. Benim de daha yeni aslında izleme şansım oldu. Normalde çok fazla zaten dizi izleyen bir insan değilim. Ama az çok artık 3 hafta geçtikten sonra filmi bitirebildim. Normal şartlarda bu zamana kadar yapılan dizi ve filmlerden satrancın içinde olan bir satranç ustası olarak çok memnun değildim. Sürekli çünkü çok abartılıyor. Sürekli iyi bir satranç oyuncusu olmak için psikopat olmak gerektiği ve böyle vesaire çok uç şeyler anlatılıyordu ve yapılan aslında satranç hamleleri, satranç maçları çok gerçekçi değildi. Yani satrancın içinden bakan bir göz yapılan hamlelerin çok garip ve kötü olduğunu rahatlıkla anlayabiliyordu. Bu da beni filmden rahatlıkla soğutuyordu. Ancak Queen's Gambit dizisini izlediğimde hem sinematik açıdan hem yapılan hamleler bakımından gayet tatmin oldum. Zaten hikayesi de çok güzel. Onun dışında diziyi daha doğrusu izledikten sonra birkaç tane farklı olayın farkına vardım. Örneğin Beth karakteri ile yine Amerikalı bir satranç dahisi olan Bobby Fischer, Sovyetler zamanında tabii dünya şampiyonluğu unvanını alan Bobby Fischer arasında çarpıcı, inanılmaz bir takım benzerlikler olduğunu fark ettim. Örneğin bunlardan bir tanesi hem Beth'in hem de Bobby Fischer'in 1967 yılında Amerika şampiyonluğunu kazanıyor olması. Hem Beth'in hem Bobby Fischer'in Ruslarla, Sovyetlerle rekabet edebilmek için, daha fazla kaynaktan yararlanabilmek için Rusça öğrenmiş olması. Hem Beth'in hem Fischer'in, zaten Fischer sürekli oynadıkça o devam yoluna kendi adını verdi. Sicilya savunmasına karşı Fischer Sozin atak olması lazım. Bu devam yolunu oynuyor olması. Bunu tabii ki de biraz satrancın içindeki arkadaşlar hemen fark edebilirler. Onun dışında tabii ilginç bir olay daha var. Fischer zamanında kadınların erkeklere göre daha az zeki olduğu konusunda böyle bir iddia atmış bir röportajda. Dolayısıyla şu anda yapılan dizideki Beth karakterinin kadın olması bununla alakalı böyle ince bir gönderme olabilir. Bu da dikkatimi çekti. Şimdi dediğim gibi final maçında Vasily Borgov'la olan maçını inceleyeceğiz. Ben bunu sizin için dediğim gibi körleme olarak anlatmaya çalışacağım ki diğer videolardan en azından biraz farklı olsun, biraz daha eğlenceli olsun. Hemen başlayalım. Evet, dizinin önceki bölümlerinde Beth'in ilk başta oyuna başlarken şahın önündeki piyonu 2 ileri sürerek yani E4 hamlesiyle genellikle başladığını izliyorduk. Ancak bu final maçında vezirin öndeki piyonu 2 sürerek oyuna başladı ve D4 oynadı. Zaten dizinin hakkını vermesi lazım artık bir şekilde. Dizinin adı tabii Queen's Gambit yani vezir gambiti ki bu da vezirin önündeki piyonu 2 ileri sürerek oyuna başlaması gerektiğini gösteriyor bize. Tabii siyahların da doğru oynaması lazım vezir gambiti için. Siyahlar D5 ile yanıtlıyor Borgov. C4 ve vezir gambitine artık girilmiş oldu. Beyazlar C4 oynayarak bu piyonu feda ediyor. Zaten gambit açılışta yapılan taş ya da piyon fedalarına deniyordu biliyorsunuz. Burada da piyon feda ediyoruz. Sonrasında daha güzel bir şekilde o piyonu geri almaya çalışacağız. Siyahlar bu gambiti kabul ediyor ve D çarpı C4 oynuyor. Hemen beyazlar E4 ile merkezi ele geçiriyor. At C6, D4 piyonu isteniyor. Fil E3, koruduk. At F6 ile E4 isteniyor. At C3 ile koruduk. E5, D4 piyonuna saldırılıyor. D5, at E7, fil çarpı C4 piyonu geri aldık ve siyahlar at G6 oynayarak F8 filinin önünde açtı ki ileride rok atabilsin. Şimdi hala tabii ki de taşların geliştirilmesi lazım. Konum nispeten çok açık değil, biraz kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Merkezde piyonlar biraz iç içe geçmiş ama tam anlamıyla da kapalı değil. At G6 hamlesinden sonra F3 ile devam edilmiş. Fil D6, vezir D2, fil D7, at G2, A6 ve şimdi A6'dan sonra görüyoruz ki B5 oynayarak C4'teki fil tehdit edilmek isteniyor. Elizabeth burada fil B3 geri kaçarak en azından rakip tempolu bir şekilde B5'i oynamasın istiyor. Yine B5 ve A4 B5 piyonunu biraz zayıflatmak amacıyla. Kısa rok, vezir E7.
Evet, görüldüğü gibi siyahlar artık birçok taşını geliştirmiş oldu. Sadece kaleleri şu anda tam anlamıyla istenilen yerlere gelmedi. Ancak potansiyel olarak A8'deki kale özellikle A hattının açılabileceğinden dolayı güzel bir karede şu anda olabilir. Siyahların orada bir süreliğine bekletmesi lazım. F8'deki kalenin belki konumu birazcık güzelleştirilebilir. Belki E8'e gelebilir. Şimdi vezir E7 hamlesinden sonra beyazlar kale C1 ile devam etmiş. Yarı açık C hattında siyahların C7'de geri kalmış piyonla bir baskı yaratmaya çalışacak kale C1'den sonra. Siyahlar at H5 oynayarak atını F4'e yerleştirmeye çalışıyor. G3 oynayarak da bu fikir hemen engelleniyor. Gelirse hemen piyon o atı yiyecek. G3'ten sonra H6, bir nebze olsun siyahlar pozisyonu geliştirmeye çalışıyor. Aslında biz buna hava deliği diyoruz. Siyah şah son sıra matı olmamak adına bu piyonu sürerek ileride son sıradan rakip kaleler şah çekerse şahını bu çapraza kaçabilecek. Şimdi H6 hamlesinden sonra beyazlar fil C2 oynuyor. Filini de güzelleştirmeye çalışıyor. Fili güzel bir manevrayla D3 karesine koymaya çalışıyor. Şimdi fil C2'den sonra kale B8, A çarpı B5, A çarpı B5 ve şimdi kale A1 tekrardan açık hatta geri götürüyor kalesini Elizabeth. Kale A1'den sonra tabii kale A7 tehditleri olduğu için siyahlar da hemen kale A8 geri gelerek siyahların kalesini bu hatta dengelemeye çalışıyor. Şimdi fil D3, B5'teki piyon isteniyor. Fil B4 siyahlar oynamış ve dolaylı olarak C3 atını açmaza alarak B5 piyonunu koruyor. B5 piyonu hemen anılamaz tabii ki de D2'deki vezir boşta kalacağı için. Dolayısıyla beyazlar burada ilk başta kale çarpı A8 oynuyor. Kale çarpı A8 geri alındıktan sonra vezir C2 geri geliyor ve şimdi artık B5 piyonunu tehdit ediyor. Vezir C2'den sonra fil C5, at D1, fil D6, at F2 ile taşlar yine bir manevra edilerek güzelleştirilmeye çalışıyor. Ve at F2 hamlesinden sonra Borgov burada çok güzel bir hamle oynuyor. At H-F4. Mükemmel bir at fedası. Tabii ki beyazlar bunu kolaylıkla almaması lazım. Çünkü oyunda oynanmamış ama eğer bu at hemen G çarpı F4 oynanılarak yenseydi beyaz şah inanılmaz derecede zayıflamış olurdu. G çarpı F4'ten sonra E çarpı F4, E3'teki fil isteniyor. Fil C1 kaçması lazım örneğin, bir yere kaçması lazım. Ve şimdi at H4, vezir G5, vezir G2 gibi inanılmaz bir mat tehditleri gün yüzüne çıkmış oldu. Dolayısıyla beyazların durumu burada birazcık kötü. Bunu tercih etmemesi lazım maç esnasında. Dolayısıyla at F4 oynandıktan sonra bu atı yemek yerine bunu görmezden geliyor ve kale C1 ile tekrardan diğer kalesini açık, yarı açık C hattına getiriyor. Siyahlar vezir G5 ile devam ediyor. Şimdi vezir G5 hamlesinden sonra görüyoruz ki artık G5'teki vezir, siyah vezir G3'teki piyonu açmaza aldığı için artık piyon siyah atı yiyemez. Bunun yanı sıra G5'teki vezir aynı zamanda E3'teki beyaz file de bakıyor, dikkat edin. Eğer siyah at bir yerden şah çekerek oynarsa, açarsa siyah vezir beyaz fili yiyebilecek. Dolayısıyla Elizabeth burada şah H1 oynayarak F4'teki atın şah çekerek açılmasını istemiyor ki kendi fili boşta kalmasın. Vezir H5, bakın tekrardan F3'teki piyon tehdit ediliyor. Borgov şu ana kadar inanılmaz agresif bir şekilde devam ediyor ve beyazlar şu anda konumunu ilk etapta savunmak durumunda kalıyor. Vezir H5'ten sonra hemen tekrardan bir yoklamasını yapalım. Tekrardan F4'teki at alınamıyor, değil mi? Eğer F4'teki at alınırsa vezir F3 şah, şah G1 gelmesi lazım. At H4, vezir G2 mat. Şah F1 tek hamle, vezir G2 şah, şah E1 kaçtı, at F3, şah D1 kaçtı ve vezir F1 inanılmaz güzel bir şekilde, estetik bir şekilde mat olmuş oluyor beyazlar. Dolayısıyla şah H1'den sonra tekrardan F4'teki at yenilemiyor. Bu sebepten dolayı nitekim oyunda da Elizabeth at G1 oynayarak F3 piyonunu korumuş. At G1. Şimdi at G1 hamlesinden sonra at çarpı D3 oynanmış. At çarpı D3 geri yenmiş ve F5. Bir şekilde hala siyahların saldırıya devam etmesi lazım. Çünkü konumunda kalıcı zayıflıklar var. Nedir bunlar? B5'teki piyon olabilir.
E6'daki şimdi F5 oynandıktan sonraki zayıflık olabilir. Genel olarak taşlarının biraz koordine olmaması olabilir. Bunlar bir eksi bir yan. Dolayısıyla biraz acele etmesi lazım, hızlı olması lazım. Ve F5 ile devam etmiş. Beyazlar at C5 ile D7'deki fili istiyor. Fil C8 ve şimdi burada kale F1 ile devam edildi. Kale tekrardan potansiyel olarak açılabilecek F hattına geldi. Kale F1, at E7 geri dönmüş Borgov. Şimdi burada vezir D3, B5 piyonu isteniyor. F çarpı E4, F çarpı E4 ve vezir G6. Evet, oyun şu anda çok aslında çekişmeli gidiyor. Çok güzel bir maç oluyor. Her iki tarafta pozisyonunu salmamaya çalışıyor ve mümkün olduğunca tehditler yaratarak rakibine nefes aldırmamaya çalışıyor. Vezir G6'dan sonra görüyoruz ki beyazlar vezirle B5 piyonunu yiyemez çünkü vezir B5 yendikten sonra E4 piyonunu koruyan C5'teki at oyundan kaldırılır. Fil çarpı C5. Beyazlar bir şekilde vezir ya da fille geri yedikten sonra vezir çarpı E4 ve tekrardan bu pozisyon siyahlar için daha güzel olmuş olur. Dolayısıyla vezir G6'dan sonra B5 piyonu da alınamıyor. Ve vezir G6'dan sonra dolayısıyla beyazlar şah G2 oynayarak şahın pozisyonunu düzeltmiş. Şah G2, şah H7. Şimdi burada at F3 ile devam ediliyor. At F3'ten sonra at G8. At G8 ile at H4. G6'daki vezir tehdit ediliyor. Vezir G4. Şimdi vezir H3 tarzı hamleler olabilir. At F5 oynayarak C8'lik filin de önünü kapattık. Şimdi at F6. At da oyuna girdi. H3 ve burada H3 hamlesinden sonra Borgov oyunu ajurne etmek istiyor. Ajurne aslında özellikle 1900'lü yılların ortalarında daha çok yapılan bir nasıl diyeyim oyunu erteleme aslında şekli. Ancak günümüzde tabii ki de artık böyle bir durum söz konusu bile değil. Çünkü gelişen teknolojiyle beraber satranç motorları inanılmaz seviyede tabii ki de gelişti ve bir pozisyondaki en iyi hamleyi çok rahat bir şekilde analiz edebiliyoruz. Dolayısıyla maçı erteleyip ertesi gün kaldığımız yerden devam etmek gerçekten makinelerden yardım alınabileceği için çok adil olmayacak. Olmuyor tabii ki. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değil. Ancak o zamanlarda böyle bir bilgisayarlardan yardım alma söz konusu olmadığı için bu şekilde oyunu erteleme geç saatlerde bittiği için erteleyip ertesi gün kalınan yerden devam etme durumu oluyordu. Burada vezir G6 hamlesinden sonra dediğim gibi ajurne etmek istiyor ve tekrardan ertesi gün oyuna kaldıkları yerden devam ediyorlar. Zaten Bez ajurne olduktan sonra ilk başta tabii Borgov'un ajurne etme isteğine çok şaşırıyor. Bir anda ne olduğunu anlayamıyor dizide. Sonrasında tabii bu olayı kabul ettikten sonra odaya geri döndükten sonra Amerika'daki arkadaşlarından yardım alıyor. Hangi varyantların olabileceğinden dolayı, oluşabileceğinden dolayı. Ve ertesi gün maça o şekilde geri geliyor. Aynı şekilde eminim ki Borgov da ajurne ettikten sonra akşam maçın başlama saatine kadar oluşabilecek bütün senaryoları kendisi ve takımıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber analiz ediyor ve en iyi hamleyi çok fazla rahat bol bol zamanı olduğu için hesaplama şansı oluyor. Sonrasında vezir G6 oynandıktan sonra şimdi bu pozisyonda Beth at E6 hamlesiyle devam ediyor. At E6. Evet, ilginç bir hamle. Şimdi at E6'dan sonra muhtemelen beyazlar D6'daki atı oyundan kaldırıp at F8 ile H7'deki şaha ve G6'daki vezire çatal atmak istiyor. Ancak tabii ki de bu tam olarak böyle mümkün değil. Bu kadar söylendiği kadar kolay olmayacak. At E6 hamlesinden sonra siyahlar kale A4 ile devam ediyor ve E4 piyonunu istiyor. Ancak burada tabii ki de ajurne olmasından dolayı Beth ve arkadaşları bu konumu daha öncesinden hesaplamıştı. Ve burada Beth hızlıca B3 oynayarak E4'teki piyonu feda ediyor. Kale çarpı E4, at çarpı D6. Evet, bu pozisyon şimdi kritik. At çarpı D6 hamlesinden sonra siyahlar hemen C çarpı D6 alırsa kaybediyor. Çünkü at çarpı diyorum. Direkt at F8 var değil mi? E6'daki at F8'den H7'deki şaha hem de G6'daki vezire çatal atıyor. Dolayısıyla at çarpı
D6 alındığında siyahlar ilk başta E6'daki atı kaldırıyor ve fil çarpı E6 oynuyor. Şimdi D çarpı E6, D çarpı E6 oynandıktan sonra C çarpı D6, D6'daki atı alıyor. Aynen. Ufak bir baktım. Tamam. D6'daki atı alıyor. Ondan sonra beyazlar E7 oynayarak E8 çıkma tehditlerini yaratıyor. Çünkü şimdi E8 ile alakalı güzel bir kombinezon var. Nedir bu kombinezon? Kale çarpı F6 ile kendi kalemizi feda ettikten sonra siyahlar ne vezirle alabiliyor. Çünkü E4'teki hem kale boşta hem de E8 vezir çıkabiliyoruz. Piyonla almak isterse de, ki kalan tek seçeneği, bu sefer yine E8 oynayarak siyah veziri saptırıyoruz. Bizim vezire çıktığımız veziri yedikten sonra E4'teki kalesi boşta kalıyor. Dolayısıyla E7 hamlesinden sonra böyle güzel bir kombinasyon oluşmuş oluyor. E7 hamlesinden sonra şimdi siyahlar D5 ile yanıtlıyor. Bu D5 hamlesi dizide de izlediğimiz üzere siyahların en iyi hamlesi ve beyazların beklemediği, hiç beklemediği bir hamle. D5'ten sonra aslında Elizabeth tahtada kalıyor ve her zaman yaptığı gibi tavana bakarak oradan aklından varyantları, olası varyantları, kazanç varyantları oynatmaya çalışıyor, hesaplamaya çalışıyor. D5 hamlesinden sonra bu tavana bakıp hesapladıktan sonra fil C5 ile devam ediyor. Konumdaki en iyi hamle. Fil C5'ten sonra vezir E8, vezir F3 geliyor beyazlar, vezir C6, C5'teki fili isteniyor ve B4 ile, piyon B4 ile basitçe C5'teki fil korunuyor. Siyahlar da burada vezir E8 oynuyor ve beraberlik teklif ediyor. Borgov beraberlik teklif ediyor. Normalde Borgov hiç daha öncesinde beraberlik teklif ettiği görülmüyormuş ve dolayısıyla oradaki izleyenler ve maçı yorumlayan kişi bu beraberlik teklifine çok şaşırıyor. Elizabeth de bir an için gerçekten bayağı bir şaşırıyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Beraberliğin tabii işine gelip gelmeyeceğini düşünüyor olması lazım. Sonrasında tabii kazanmayı çok sevdiği için kabul etmiyor ve vezir F5 ile devam ediyor. Vezir F5 şah, şah S8 ve şimdi burada çok güzel bir feda yapıyor. Vezir çarpı F6, vezir fedası. Vezir çarpı F6'dan sonra tabii ki siyahlar yemek zorunda, aksi takdirde bir şey yapamıyor. Basitçe atı yedik. G çarpı F6, kale çarpı F6, şimdi kale F8 istiyoruz. Dolayısıyla şah G7, kale F8'e de vezir H5. Evet, çok garip ve gergin bir pozisyon. Çünkü vezir H5'ten sonra görüyoruz ki evet E8 ile devam edilebilir ancak vezir E2, kale E2 gibi bir takım tehditler var. Oralardan da mat gibi şeyler olmak istemeyiz. Ancak ufak bir hesap yaptıktan sonra siyahların bu kale E2, vezir E2 hamlelerinin çok kolay bir şekilde savuşturulabileceği görülüyor. Dolayısıyla hemen E8 oynamış oyunda Elizabeth. E8'den sonra kale E2 şah, şah F1 ve şimdi burada Borgov'un en azından sürekli şah çekmekten başka yapabileceği hiçbir şey olmadığı için vezir H3 oynayarak E2'deki kalesini de feda ediyor. Ama basitçe alıyoruz. Şah çarpı E2, vezir G2 şah, kale F2, vezir E4'de de en son beyazlar şah D2 oynuyor ve artık siyahların hiçbir yerden şah çekemediğini görüyoruz ve zaten sonrasında al diyor, bu şah senin, artık terk ediyorum diyor ve tabi güzel bir, mutlu bir ortamla, alkışlarla beraber Elizabeth dünya şampiyonu olmuş oluyor. Gayet aslında güzel bir oyun. Dediğim gibi hem sinematik açıdan çok güzel ve gerçekten o hissiyatı bize aktarıyor. Hem satranç oynarkenki gerginliği hem genel olarak dizinin o drama yönünü bize güzelce aktarıyor. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Dediğim gibi körleme yapmaya çalıştım ama en sonunda ufak bir yardım aldım. Onu da kabul etmem lazım. Tabii ki de körleme 53 hamle boyunca akıldan hesaplamaya, oynamaya çalışmak. Eğer kendi maçımız değilse tabii ki biraz daha da zor olmuş oluyor. Kendi maçımızı tabii ki körleme oynatmamız akıldan biraz daha kolay. Her neyse arkadaşlar, bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer başka güzel video önerileriniz varsa bize aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı aynı şekilde unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.